Dünyanın diken üstünde izlediği İsrail-İran savaşında her iki taraf da şimdilik köşesine çekilmişe benziyor. Bundan sonraki süreç masada mı yoksa yine sahada mı çözülecek belli değil. Net olan tek şey muhtemel tüm senaryoların bir şekilde Türkiye'yi etkileyeceği gerçeği. Milli İstihbarat Akademisi de böyle düşünmüş olacak ki 12 gün savaşı ve Türkiye için dersler isimli bir rapor yayınladı. Bu videomuzda raporun öne çıkan başlıklarını sizinle paylaşacağız. Çünkü MİT Akademisi tarafından tarihe not düşülen bu önemli belge madalyonun sadece İran ya da İsrail tarafına bakmıyor. Türkiye'nin muhtemel bir savaş senaryosunda nelere çok dikkat etmesi gerektiğini de son derece net bir dille ifade ediyor. Hazırsanız 3 ayrı ana bölümden oluşan 12 gün savaşı ve Türkiye için dersler raporuna birlikte göz atalım. 12 gün savaşı. İran'la İsrail arasında Haziran ayında yaşanan ve 12 gün süren olaylar tarihe bu isimle geçti. Elbette her şey bu 12 günde başlamadı ve belki de bu 12 günde bitmedi. Kimilerine göre İran devrimiyle başlayan bu süreç özellikle 7 Ekim olaylarının ardından başka bir yöne savruldu. Amerika ve İran arasında neredeyse 20 yıldır devam eden ama bir türlü çözüme kavuşamayan nükleer program görüşmeleri de tüm bu sürecin tuzu biberi oldu ve herkesin bir şekilde dile getirdiği İsrail-İran savaşı 13 Haziran'da başladı ve 24 Haziran'da Amerika'nın çok gelişmiş uçaklarla İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından bitti. O dönemde hemen herkes bir şeyler söyledi ve yaşananları kendi penceresinden değerlendirdi. Kimileri İsrail'in hava gücünü ve tüm unsurlarının birlikte hareket edebilme yeteneğini öne çıkardı. Kimileri de İran'ın istese Tel Aviv'i balistik füzelerle haritadan silebileceğini ama Tahran yönetiminin buna hazır olmadığını anlattı. Ancak çok az sayıda uzman tüm bu görünenlerin üzerine aralayıp olayların özüne yönelik bir fikir ortaya koyabildi. Asıl savaş ne İran'ın füzelerinde ne İsrail'in kendi teknolojileriyle geliştirdiği F-35'lerdeydi. Çok daha derinlerde farklı bir gözle incelenmeyi hak eden önemli detaylar vardı. İşte Milli İstihbarat Akademisi geçtiğimiz günlerde yayınladığı ve 12 gün savaşı Türkiye için dersler adını verdiği raporda tam da bunu yaptı. Bu raporu okuyanlarınız elbette olmuştur. Tüm yazılanları burada birebir aktarmak elbette mümkün değil. Ancak dikkat çekilen hususları en azından genel çerçeveyle size anlatalım istiyoruz. Çünkü raporda yazanlar sadece bugünü değil, kısa ve orta vadede karşılaşabileceğimiz muhtemel sorunları da oldukça objektif bir şekilde masaya koyuyor. Rapor aslında 3 temel bölümden oluşuyor. Birinci bölümde savaşın askeri ve istihbari açıdan teknik değerlendirilmesi yapılıyor. Bu kısımda tarafların sahip olduğu ve çatışma boyunca kullandığı silah sistemleri analiz ediliyor. İkinci bölümde savaşın arka planında yatan siyasi, diplomatik ve ittifak ilişkileri ele alınıyor. Üçüncü bölümde ise çatışmanın yakın gelecekte nereye evrilebileceğine dair bazı öngörüler mevcut. Ancak her ne kadar bu 3 ana bölümde sayılmasa da bizce son derece değerli bir kısım daha var. Türkiye'nin benzer bir krizle karşı karşıya kalması durumunda neler yapabileceği hususu. Şimdi rapora geçelim ve detayları aktarmaya başlayalım. Rapor önce net bir tespitle başlıyor. İran-İsrail savaşının bölgesel denklemdeki tüm taşları yerinden oynattığına işaret ediyor. 7 Ekim'in önemli bir dönüm noktası olduğu, ancak gelinen nokta itibariyle onun da artık aşıldığı yeni bir döneme geçtiğimiz vurgulanıyor. Bu noktada hem İsrail hem İran'ın eski stratejilerini değiştirdiğinin de altı çiziliyor. İsrail'in savaşta kullandığı sürpriz baskın taktiği bu noktada öne çıkarılmış. Tel Aviv'in asimetrik unsurlarla konvansiyonel güçlerini çok iyi bir şekilde koordine edebildiği de aktarılmış. Henüz raporun ilk sayfalarında önemli bir tespit var. Özellikle de kara sınırına sahip olmayan ülkeler için hava unsurlarının nedenli önemli olduğu anlatılıyor. İsrail gibi gelişmiş bir hava filosu olmayan ve bunun yerine balistik füzelere yoğunlaşan İran'ın günün sonunda çok ciddi hırpalandığı burada not edilmiş. Raporun ilk bölümünde hem konvansiyonel hem de hibrit savaş teknolojilerinin birlikte sahayı nasıl etkilediği yer alıyor. Ki bu noktada madalyonun bir yüzünde elbette İsrail Hava Kuvvetleri var. Ancak MİT Akademisi'nin raporu İsrail'in elektronik harp ve siber harp teknolojilerine de ciddi bir alan ayırmış. İsrail Hava Kuvvetleri'nin belki de açık kaynaklarda bugüne kadar yayınlanmış en geniş kapsamlı envanter listesine bu raporda ulaşmak mümkün. Hangi uçaktan kaç tane olduğu, ne zaman hizmete alındığı, üzerinde ne tür teknolojiler bulunduğu gibi detaylar son derece açık şekilde anlatılmış. Tabii bunlardan bahsederken F-35'ler için ayrı bir parantez açılmış. Amerika'nın İsrail'e verdiği neredeyse sınırsız destek sayesinde bu tür platformlarda
Tel Aviv'in istediği her değişikliği rahatça yapabildiğinin altı çizilmiş. Bu özelleştirilmiş versiyonlarda hem İsrail yapımı güdümlü silahlar hem de yine İsrail yapımı elektronik harp unsurlarının eklendiği not edilmiş. Ancak burada bizim dikkatimizi çeken başka bir husus var. Belki aranızda daha önce duyan olmuştur, bilemiyoruz. Ancak biz böyle bir bilgiyi ilk kez okuyoruz. MİT Akademisi raporu, İsrail F-35'lerinin diğerlerinden daha farklı bir yakıt teknolojisi geliştirdiği iddiasına yer veriyor. Elbette İsrail'in kendi F-35'leri için harici yakıt tankları kullandığı bir sır değil. Ancak raporda menzili artırabilmek için yeni ve özel bir yakıt çözümü uygulandığı aktarılıyor. Elbette sadece F-35'ler değil, İsrail'in F-16'ları da yine kendi sistemleriyle donatılmış platformlar. Ayrıca özel jetlerden dönüştürdükleri ve son derece gelişmiş kabiliyetlere sahip havadan erken ihbar uçakları da raporda kendine yer buluyor. İsrail'in havadaki tüm unsurlarının son teknoloji radarlarla ve elektronik sistemlerle donatıldığı özellikle vurgulanıyor. Çünkü raporun bir kısmında İsrail'in tüm hava unsurlarını son derece koordineli kullandığına işaret ediliyor. Ki İsrail'in daha ilk günün sonlarında Tahran üzerinde uçaklarını uçurabilmesinde bu koordinasyonun önemi anlatılıyor. Bir diğer ilginç nokta ise İsrail'in harekatın ilk gününde 200 ila 300 arası savaş uçağıyla saldırılar düzenlediği bilgisi. Bu sayı ülkenin neredeyse envanterdeki tüm uçaklarının kullanımı anlamına geliyor. MİT Akademisi'ne göre böyle bir adım atabilmeniz için harbe hazırlık oranınız çok yüksek olmalı. Bakım ve onarım süreçlerinde de yüksek standartlar sağlanabilmeli. İki ülke arasında 1500 kilometreden fazla mesafe olmasına rağmen çok güçlü ve son derece hassas hava saldırılarının yapılabilmesini de not ediyor rapor. Az önce de bahsettiğimiz elektronik harp meselesi de ayrı bir başlık olarak mevcut. İsrail'in askeri gücünün en önemli bileşenlerinden biri kabul ediliyor bu meziyet. Savaşın ilk günü İran Genelkurmay Başkanı, devrim muhafızları ordusundan üst düzey komutanlar, çok sayıda kritik mühendisin öldürülebilmesinde bu birimin önemli görevler üstlendiği yazılıyor. Çünkü bahsi geçen kişiler uzun süre ve tam zamanlı izlenmiş. İsrail'in Birim 8200 isimli kuruluşu için de parantez açılmış. Buraya lise çağlarından itibaren gençlerin alındığı biliniyor. Ki bu birim siber istihbarat ve saldırı operasyonlarında uzmanlığıyla tanınıyor. İran Savaşı'nda devlet bankaları başta olmak üzere kamu kuruluşlarına yapılan saldırılarda bu birimin imzası var. Ayrıca yakın zaman önce Hizbullah'ın lider kadrosuna yönelik çağrı cihazları operasyonunun da bu ekip tarafından yapıldığı aktarılıyor. Yine bu birim tarafından savaşta yapılan önemli bir hamle daha var. Bazı komutanların merkezle iletişimi kesilmiş ve emir alamayan komutan ne yapacağına karar verememiş. Bu kısım raporda karargahtan yalıtılan askerler olarak not edilmiş. Ayrıca İranlı komutanlara sahte emirler gönderilmesi de yine birim 8200'ün adımlarından biri olarak aktarılmış. Raporda dikkat çekici noktalardan biri de İran hava savunma sistemlerinin hızla imha edilmesi. MİT Akademisi, İran savunma ve saldırı güçlerine ait manyetik izlerin çok hızlı bir şekilde İsrail tarafından tespit edildiğini aktarıyor. Tespit etmek ayrı, hızla imha etmek daha ayrı. İşte imha noktasında daha önce İran'ın içlerine yayılan hücrelerin önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. Yani İsrail'in zaten böyle bir savaş için çok uzun yıllardır hazırlandığı ve İran içinde de çok büyük bir operasyon yürüttüğünden bahsediliyor. Ki savaşın ilk günlerinde ortaya çıkarılan drone üretim atölyeleri ya da kritik tesisleri lazerle işaretleyen sivil görünümlü şahısların varlığı bu gerçeğin kamuoyuna yansıyan bazı örneklerinden kabul ediliyor. İran'ın radarlarında İsrail uçakları neden görünmedi sorusuna da kısa ama etkili bir yanıt var raporda. İran radar ekranlarında hayalet hedefler belirlenmesi ya da gerçek uçak izlerinin kaybolması için İsrail'in elektronik aldatma teknikleri kullandığı ifade edilmiş. Ki bu yazması kolay ama gerçek harp sahasında uygulanması son derece zor bir iş. İsrail elindeki tüm güçleri bütün şekilde kullanabilmiş. Bir savaş uçağını İran içlerinde ilerletirken diğer yandan karşı tarafı kör etmiş ya da aldatmış. Böylece düşman radarları ya herhangi bir İsrail unsuru tespit edememiş ya da gerçekte var olmayan hedeflere füze ateşlemiş. Siber saldırılar kısmında İran içinde ayrı bir bölüm yazılmış. Gerek İranlı gerek İsrail karşıtı diğer küresel hacker grupların savaş boyunca birlikte hareket ettiği aktarılmış. Örneğin çok sayıda İsrailliye ilk günlerde sığınaklara gidin ve çıkmayın mesajı iletilmiş. Benzer şekilde çok sayıda sahte acil durum mesajı da gönderilmiş. Bu mesajlarda 24 saat içinde benzinliklerde yakıt tükenecek, yakıt alın ya da bazı sığınaklarda intihar bombacısı olduğu yönünde yanlış bilgiler gitmiş. Ancak İsrail tarafı bunu hızlıca fark etmiş ve halkı hızla bilgilendirdiği için İran'ın
İran'ın sahte mesajları ikinci günden itibaren bir işe yaramamış. İranlı hackerlar bot hesaplarla sosyal medyayı da son derece etkin kullanmış ve savaş boyunca İsrail karşıtı söylemlerin dünyanın neredeyse her yerinde trend olmasını başarmış. İsrail siber saldırılarına yönelik örnekler de yok değil. Onlar da savaş tüm hızıyla devam ederken İran devlet bankalarından biri olan Bank Sepah'ın ana veri merkezine sızdığını duyurmuş. Tüm verileri sildiklerini ilan edip İranlıların bankalara hücum etmesini amaçlamış. İranlı müşteriler gerçekten de bir süre banka hesaplarına erişememiş ve ülke genelinde çok sayıda ATM ve kredi kartı işlemi durma noktasına gelmiş. Raporda her iki tarafında bu tür saldırılarla ekonomik panik yaratmayı ve iç cepheyi karıştırmayı hedeflediğinin altı çizilmiş. İlk bölümün sonunda bir de değerlendirme yazılmış ve burada bazı noktalar net şekilde anlatılmış. Örneğin savaşların artık sadece askeri üstünlük ya da yüksek ateş gücüyle kazanılmayacağının altı çizilmiş. Siber boyut ve elektronik harp meselesinin çok ama çok kritik olduğu aktarılmış. Sadece insansız sistemlerin günün sonunda nihai başarıyı getirmeyeceği ve hava kuvvetlerinde hala pilotlu uçaklara mecbur olduğu belirtilmiş. Müstakil olarak iyi bir hava gücünüz var. Gelişmiş bir elektronik harp kabiliyetiniz mevcut. Siber dünyada da gayet iyisiniz. MIT Akademisi raporu bunun bir anlamı olmadığını, üçünün de entegre çalışmadığı durumlarda başarıya ulaşılamayacağını vurguluyor. İlk bölüm, modern harp yalnızca savaş alanında değil, aynı zamanda kabloların, sinyallerin, yazılımların ve veri akışının yönetildiği görünmez cephelerde kazanılmaktadır cümlesiyle tamamlanıyor. Raporun ikinci kısmı, değerlendirmeler ve çıkarılacak dersler adını taşıyor. Burada uzatmadan aktarmak istediğimiz bir görüş var. Temel olarak son yıllarda bazı ülkelerin BRICS ya da Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlara çok anlam yüklediğini ama günün sonunda bu ve benzer yeni yapıların henüz somut bir güvenlik mekanizmasına sahip olmadığının altı çiziliyor. Kastedilen elbette İran'ın Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle son yıllarda geliştirdiği stratejik işbirliği. Bu noktada İran'ın sahayı doğru analiz edemediğine dair de bazı satır araları var. Tahran yönetimin nükleer müzakereleri o denli üst bir noktaya yerleştirmiş ki burada ipler kopmadan kendisine bir harekat yapılamayacağına inanmış. Amerika ve İsrail'in aynı noktaya geldiğini görememiş. Nükleer tehdidin dış dünyada İran'ı yalnız bırakacağı meselesi de yeterince ele alınmamış. İran'ın baskın bir savaşa hazırlanmadığı, kritik tesis ve kişilerin güvenliğini sağlayamadığı ve sonucun kaçınılmaz olduğu da bir diğer mesele. İsrail'in 1967'de Mısır Hava Kuvvetleri'ni henüz yerdeyken toptan imha etmesine atıf yapılmış. İsrail'in bunu başka ülkelere de yapabileceği uyarısında bulunulmuş. Elbette burada Türkiye de akla geliyor. Ancak raporda Türkiye ile ilgili uyarıları sonda anlatacağımız için burada ayrıca bir alan açmıyoruz. Raporda savaş günlerinin sosyal boyutu da analiz edilmiş. İsrail'in savaşa toplumsal hazırlık ve sivil savunma noktasında başarılı bir sınav verdiği bilgisi paylaşılmış. Erken uyarı sistemleri, yaygın sığınaklar, kamu farkındalığı öne çıkan başlıklar. İran'da ise bu tür bir hazırlığın çok da olmadığı ancak vatandaşların ikinci günden itibaren kendi başlarına inisiyatif alıp içerideki bazı İsrail hücrelerini ele geçirdiği yazılmış. İran tarafında hazırlıksız yakalanmanın en önemli sebeplerinden biri olarak ekonomi vurgusu da raporda yer bulmuş. Amerikan yaptırımlarının İran'a maliyetinin 700 milyar dolar olduğu aktarılmış. Vatandaşların yokluk içinde yaşamalarına atıf yapılmış ve böyle ülkelerde kırılganlıkların arttığı belirtilmiş. Raporda somut bir örneğe de yer verilmiş ve İsrail için çalışan İran ajanlarının aylık 250 dolar aldığı bilgisi paylaşılmış. Yani ekonomideki kötü durumun içeride ihanet edecek kişi sayısını artırdığı gerçeği gözler önüne serilmiş. Bir diğer dikkat çekici nokta ise İran içindeki organize suç örgütleri. MIT Akademisi raporunda bu örgütlerin İsrail istihbaratı tarafından kullanıldığı not edilmiş. Ayrıca ülke içindeki kritik bazı tesislerin konum bilgilerinin yine bu örgütler tarafından sağlandığı aktarılmış. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir başka konuya daha dikkat çekilmiş raporda. İran'ın Irak tarafındaki bazı bölgelerde sınır kontrolünde çok zorlandığı ve buradan kritik cihazların ya da patlayıcıların İran içlerine sokulabildiği vurgulanmış. İran eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın istihbaratta İsrail masasının başına atadığımız isim İsrail ajanı çıktı cümlesiyle sona eren bu bölümde istihbarata karşı koyma meselesinin nedenli önemli olduğuna dikkat çekilmiş. Raporun 3. ve son bölümü muhtemel senaryolar başlığını taşıyor.
taşıyor. Bu bölümde bir projeksiyon çiziliyor ve İran, İsrail, Amerika üçgenindeki muhtemel gelişmeler ele alınıyor. İlk seçenekte İran ve Amerika arasında müzakerelerin yeniden başlama ihtimali var. İki tarafın da kendi tezlerinde ısrarcı olacağı ama bir orta yolunda bulunabileceği düşünülüyor bu kısımda. Örneğin İran'ın güven artırıcı önlemler kapsamında önümüzdeki 5 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeye ara verme kararı alabileceği beklentisi aktarılmış. Bunun hem İran'ı iç kamuoyunda rahatlatacağı hem de Amerikan Başkanı Trump'ın benim dönemimde yapamadılar, izin vermedim tezini destekleyeceği düşünülüyor. Bu senaryonun Türkiye için de en iyi seçeneklerden biri olduğu anlatılıyor. Tabii İsrail'in bu süreci sabote etmek için saldırılarını sürdürmesi ya da İran içlerinde nokta hava operasyonları düzenlemesi gayet yüksek ihtimal. Ancak bunun da Amerika tarafından mümkün olduğunca bastırılabileceği beklentisi hakim. İkinci senaryoda müzakerelerin sonuçsuz kalması ve gerginliğin sürmesi seçeneği var. Amerika'nın yeniden bir saldırı düzenlemesinin beklenmediği bu senaryoda gerginliğin sürmesinin İsrail'in elini rahatlatacağı anlatılıyor. İsrail'in İran'da son derece stratejik yerleri vurması ve İran'ın da cevap olarak bu kez el yükseltmesi ihtimali bu senaryonun temelini oluşturuyor. Tahran yönetiminin balistik füzeler, hipersonik kabiliyetler ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kartını oynaması durumunda işlerin daha da kızışacağı öngörülüyor. Ve bu durumda da Amerika'nın yine müdahil olması ve İran'ı vurması beklentisi doğuyor. MİT Akademisi raporu bu senaryoda İran içindeki dengelerinde değişebileceği ve sürecin reformcu kanat lehine gelişebileceği görüşünü de aktarıyor. Üçüncü ve son senaryo ise savaşın yeniden başlaması. Hem bölge ülkeleri hem de Türkiye adına en karanlık ihtimal. Bu çatışmanın muhtemelen ilkinden daha uzun ve kanlı sonuçlanacağı beklentisi hakim. Çin ve Rusya gibi faktörlerin yeniden böyle bir savaş başlaması durumundan alacağı pozisyonunda önemli olduğunun altı çiziliyor. Eğer bu iki ülke daha farklı bir pozisyon alırsa o zaman çatışmalar derinleşip kontrolden çıkabilir uyarısı yapılıyor. Raporda yeni ve kapsamlı bir savaşta tarafların stratejik kazanım elde edebilmek için tüm güçlerini seferber edebileceği aktarılıyor. İran'ın böyle bir durumda konvansiyonel güçteki eksikliğini giderebilmek için nükleer silah seçeneğini daha yakından değerlendirebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şimdi gelelim raporun sonuç kısmına. Türkiye'nin atması gereken adımlar başlığını taşıyan bu kısım bizim için de en değerli alan. Siz de bu kısmı lütfen çok dikkatli dinleyin. Çünkü videonun sonunda bu adımları birlikte değerlendireceğiz. Sayacağımız önerilerin hangisinin daha önemli olduğu ya da sizin ekleme yapmak istediğiniz önlemleri birlikte tartışacağız. MİT Akademisi raporunun Türkiye'yi ilgilendiren kısımlarının daha net anlaşılabilmesi adına doğrudan maddeler halinde size aktaracağız. Irak ve Suriye'nin yaşananların sonucu oluşan risklerin daha büyüğü İran'ın istikrarsızlaşmasıyla gelebilir. Türkiye, İran'ın nükleer faaliyetlerinden, geniş füze SİHA envanterinden ve bölgesel milis şebekesinden en az İsrail ve Amerika kadar tehdit hissetmektedir. Amerika ve İran arasında ipler tamamen koparsa İran'dan gelen doğal gaz akışında sıkıntılar yaşanabilir. Böylesi bir durum Türkiye'de enerji fiyatlarının artmasına neden olabilir. Süreç kontrolden çıkarsa İran'ın dünyaya açılan az sayıdaki kapısından biri olan Türkiye'ye yönelik kitlesel göç riski ortaya çıkabilir. Tahran yönetimi ülkeden göndermek istediği milyonlarca Afgan'ı Türkiye sınırına yığabilir. Kapsamlı bir savaş halinde İran-Türkiye sınırında güvenlik boşluğu doğabilir. Ankara böyle bir durumda ilgili tüm tarafları bilgilendirip gerekli adımları atmalı. İran'ın istikrarsızlaşması ve bazı bölgelerde kontrolün kaybedilmesi riski göz önüne alınmalı. Bahsedilen bölgelerin Güney Kafkasya'ya komşu olması, meselenin stratejik önemini ve konuya ilgi gösteren aktör sayısını daha da artırmakta. Ankara bu süreç için çok dikkatli olmalı. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanter modernizasyonu oldukça kritik bir hal aldı. Çok katmanlı ve ülke geneline yayılmış bir hava savunma sistemi son derece önemli. İnsanlı ve insansız sistemlerin entegrasyonu modern harp sahasının olmazsa olmazlarından. Türkiye açısından son yıllarda üretilen gelişmiş sistemler elbette çok değerli. Ancak bunların seri üretim hızı ve kapasitesi de büyük önem arz ediyor. Kritik devlet kurumları ve ilgili personellerin yerli yazılım donanım kullanması zaruri. Bütün ülkeyi kapsayacak erken uyarı sistemleri kurulmalı. Başta büyük şehirler olmak üzere gerekli olanaklara sahip sığınaklar inşa edilmeli. Olası bir çatışmada sivil kayıpların en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmalı. Tarafsız kalmaya çalışan ülkelerin sahipsiz kaldığı ve daha kolay hedef alındığı bir sürece girdik. Türkiye'nin Suriye iç savaşıyla eş zamanlı yıpranan geleneksel ittifak ilişkilerini onarmaya yönelik son adımları çok değerli.
yeterli. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile ilişkilerin iyi şekilde sürdürülmesi ülkemizin faydasına. Siyasi, ekonomik ve teknolojik anlamda caydırıcılık şart. Askeri caydırıcılık tek başına yeterli değil. Siyasi ve toplumsal barış çok değerli. Toplumun huzuru öncelikli olmalı. Ekonomik şartların kötü olması düşman unsurların sızmasını kolaylaştırıyor. İsrail'in sahip olduğu hava gücü iyi analiz edilmeli. Bu kabiliyeti gelecek yıllarda başka ülkelere karşı da kullanabilecekleri unutulmamalı. Sürpriz bir baskın ya da saldırı anında ülkedeki üst düzey isimlerin korunması son derece hayati bir konu. Bu konudaki başarısızlık psikolojik savaşında büyük ölçüde kaybedilmesi anlamına gelir. Stratejik alanlarda faaliyet gösteren firmalarda belirli aralıklarla istihbarata karşı koyma programları düzenlenmeli. Başta güvenlik bürokrasisinin yerleşkeleri olmak üzere stratejik yerlere alçak hava savunma sistemleri mutlaka konuşlanmalı. Sadece büyük şehirlerde vatandaşlar için değil, kritik devlet kurumlarında da gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı. Kritik tesislerin bulunduğu bölgelerde özel güvenlik protokolleri uygulanabilmeli. İsrail'in Güney Kıbrıs'la ilişkileri yakından takip edilmeli. Orayı stratejik derinlik alanı olarak kullandıkları göz önünde bulundurulmalı. İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik son yıllarda giderek artan ilgisinin sadece ticari ve ekonomik sayıklarla açıklanamayacağı bilinmeli. Ülke içindeki organize suç örgütlerine çok dikkat edilmeli. Üst düzey isimlerin ya da kritik tesislerle ilgili bilgilerin bu kesimler tarafından karşı tarafa iletildiği unutulmamalı. Para karşılığı ve anlık iş yapan bu tipler çoğu zaman neye hizmet ettiğini bile bilmeyebilir. Bu konuda uyanık olunmalı. Ülke içlerinde ideolojik ve operasyonel anlamda güçlü olan grupların suikast, sabotaj gibi olaylarda doğrudan yer alabileceği unutulmamalı. Sınır hattında kontrol tam olmalı. İstihbarata karşı koyma hususunda sadece yetkililerde değil, toplumsal farkındalık artırılmalı. Bir yandan geleneksel askeri ihtiyaçlarımızı temin ederken diğer yanda geleceğin savaş ortamına yatırım yapılmalı. Türk savunma sanayindeki özel aktörler de yabancılar tarafından daha yakından takip edilip çeşitli saldırılara maruz kalabilir. Buna özellikle dikkat edilmeli. Türkiye kritik istihbarat ve teknolojilerini yerlileştirmeye devam etmeli. Toplumu bir arada tutan milli değerler güçlendirilmeli. Ekonomik kırılganlıklar hafifletilmeli. Belirsizlikler ve güvenlik riskleri azaltılmalı. Evet, Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan raporda Türkiye'yi ilgilendiren kısımları da böylece aktardık. Ve videomuzun sonuna geldik. Birçok madde saydık. Sizce bunların hangisi öncelikli? Mesela sınır hattının korunması mı? Alçak hava savunma sistemleri mi? Yoksa sığınakların inşası mı sizin listenizde daha üstte? Ya da bu saydıklarımız dışında sizin aklınıza gelen farklı önlemler var mı? Lütfen bizimle yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Türkiye hangi dersleri almalı sorusuna birlikte cevap arayalım. 12 gün savaşı ve Türkiye için dersler isimli raporu elimizden geldiğince size aktarmaya çalıştık. Raporun tamamına internetten ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.